Şafak sökerken Kudüs, altın rengini kubbelerden alır. Işık, taşlara dokunduğunda binlerce yılın ağırlığını hissedersiniz. Burası, tanrıların konuştuğuna inanılan bir yerdir. Burası, insanların öldüğü bir yerdir. Toprak, hatıralar kadar ağırdır. Her adımda geçmişin tozu yükselir. Hazreti Davud'un harpını çaldığı tepeler, Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği yol, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin göğe yükseldiğine inanılan kaya. 3 inanç, tek toprak. Sonsuz aşk ve sonsuz acı. Bu kadim toprak, Kudüs, 2 kez yıkılmış, 23 kez kuşatılmış, 52 kez saldırıya uğramış ve tam 44 kez ele geçirilip geri alınmış bir şehir. Ama binlerce yıl sonra bile dünya üzerindeki 3 milyardan fazla insanın ruhani kalbi olmaya devam ediyor. Orta Doğu'nun güneşin kavurduğu kayalıkları arasında, çölün gökyüzüyle buluştuğu ve rüzgarın unutulmuş bir efsane gibi fısıldadığı yerde, Kudüs bir şehir olarak değil, çözülmeyi bekleyen bir gizem olarak yükseliyor. Bu paradoksu anlamak gerekir. En kutsal toprak, en çok kan dökülen yerdir. Tanrı'ya en yakın olduğuna inanılan toprak, insanın kendinden en uzak düştüğü yerdir. Belki kutsallık insanı çıldırtır. Belki mutlaklığa inanmak, başkalarının farklılığını tahammül edilemez kılar. Belki aynı Tanrı'ya yüz binlerce farklı şekilde ulaşmaya çalışmak, bizi bir araya getirmez, ayırır. Ama bu toprakta, kutsallık sadece bir inanç meselesi değildir. Kimlik meselesidir. Hayatta kalma meselesidir. Hafıza meselesidir. Yahudi halkı için Kudüs, Hazreti Süleyman'ın ilk tapınağı inşa ettiği yer, Allah'ın insanlar arasındaki yeryüzündeki evi olarak kabul edilir. O tapınak, M.Ö. 586 civarında Babiller tarafından yıkıldı. Bugün geriye sadece batı duvarının bir bölümü kaldı. Ama o duvar, ağlama duvarı olarak bilinir. Yahudi direncinin ve inancının sonsuz simgesi haline gelmiştir. Burası, duaların fısıldandığı, gözyaşlarının döküldüğü ve umutların taşların arasına, gökyüzüne mektuplar gibi saklandığı yerdir. Hac yolculuğu, inananların ayak sesleriyle sürekli canlı. Hz. İsa'nın dünyadaki son anlarını geçirdiği yer. Çarmıhını Golgota'ya taşıdığı, çarmıha gerildiği ve boş mezarın onun dirilişini simgelediğine inanılan yer. Tüm bu kutsal olaylar Kutsal Sepulkrum Kilisesi'nde anılıyor. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca hacı, bedeninin gömülmeye hazırlandığı meşedilme taşına saygı göstermek için geliyor. Kilisenin içindeki havayı adeta durduran derin bir manevi an. Kudüs'te her taş sanki Hz. İsa'nın ayak izlerini taşıyor gibi. Son akşam yemeğinden sonra tutuklanmadan ve diniyle Roma yetkililerinin karşısına çıkarılmadan önce yalnız başına dua etmek için Getsemani bahçesine gitti. Ertesi sabah acılar yolu olarak bilinen dar Via Dolorosa boyunca çarmıhını taşıdı ve insanlığın kurtuluşu için bir fedakarlık olarak Golgota'da çarmıha gerildi. Hristiyan inancına göre 3 gün sonra dirildi. Kudüs eski şehrin sokaklarında 4 mahalle iç içedir. Ermeni, Hristiyan, Müslüman, Yahudi. Dar taş geçitler, karanlık kemerler, binlerce yılın birikmiş kokusu. Baharat, tütsü, tarih. Her cuma müezzin sesi yükselir. Her cumartesi sinagogun kapısı açılır. Her pazar çanlar çalar. Ses üstüne ses, dua üstüne dua ve bazen sessizlik üstüne sessizlik. Kur'an'daki yolculuklar, İsra ve Miraç. Rivayete göre Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kutsal bir kayanın üzerindeyken bir melek tarafından göklere taşındı ve Allah ile buluştu. Bu anı onurlandırmak için Müslümanlar Kubbetü's Zahra'yı inşa etti. Parlak altın kubbesi
Eski şehrin neredeyse her köşesinden görünür, sanki sonsuz inancın bir işareti gibi yükselir. Müslümanlar için buranın kıyamet günü son yargının gerçekleşeceği yer olduğuna inanılır. Altındaki uçurumun üzerine bir köprü çıkacak ve bu köprüden sadece doğru olanlar cennete geçebilecek. Kudüs'ün hemen güneyinde yer alan Beytüllahim, hem dini hem de siyasi açıdan büyük öneme sahip küçük bir şehir. Hristiyan geleneğine göre İsrail'in efsanevi kralı Hazreti Davud'un doğduğu yerdir. Ama daha da önemlisi Beytüllahim'in Hazreti İsa'nın doğduğu yer olduğuna inanılır. Bu olay dünyayı sonsuza dek değiştirmiştir. İnsanlık tarihinin akışında önemli bir yere sahip. Bu yüzden şehir, Hristiyan inancının beşiği olarak saygı görüyor. Günümüz Beytüllahim'in tam ortasında Doğuş Kilisesi duruyor. İmparator Konstantin'in emriyle 4. yüzyılda inşa edilen bu kilise, tarihe güçlü bir tanıklık etmeye devam ediyor. Ana sunağın altında yer alan 14 uçlu gümüş yıldız, geleneğe göre İsa'nın doğduğu tam noktayı işaret ediyor. Her yıl, dünyanın dört bir yanından yüz binlerce inanan burada toplanıp dua ediyor, ilahiler söylüyor. Kutsal toprakların eski efsaneleri arasında Tanrı'nın sandığı olarak da bilinen Ahit sandığı, en kutsal ve gizemli nesnelerden biri olarak duruyor. İnsanlık tarihindeki dini semboller, İbranice İncil'e göre Allah'ın Hazreti Musa'ya Sina Dağı'nda verdiği 10 emirin yazılı olduğu 2 taş tableti içinde tutan, altın kaplı akasya ağacından yapılmış bir sandıktı. Ayrıca içinde göksel yiyecek mana kavanozu ve Hazreti Musa'nın kardeşi Hazreti Harun'un asasının olduğu da düşünülüyor. Sandığın üstünde birbirine bakan 2 altın keruvim vardı. Bunlar merhamet tahtası olarak adlandırılırdı ve sandık oradayken Tanrı'nın kutsal varlığının orada bulunduğuna inanılırdı. Eski İsraillilere göre ahit sandığı sadece kutsal bir obje değildi. O, Tanrı'nın yeryüzündeki varlığının somut haliydi. Ahit sandığı sadece başkahinin girebildiği Hz. Süleyman Tapınağı'nın en içteki ve en kutsal odası olan Kutsallar Kutsalı'nda saklanıyordu. Üstelik yalnızca yılda bir kez kefaret gününde girilmesine izin verilirdi. Ruhani öneminin ötesinde ahit sandığı aynı zamanda ilahi bir silah olarak da görülüyordu. Birçok savaşta ahit sandığı savaş alanına taşındığında İsrailli ordu Tanrı'nın koruması altında olduklarına inanıyordu ve çoğu zaman zafer kazandılar. Ancak sandıkla ilgili en büyük gizem aniden ortadan kayboluşudur. İlk tapınak M.Ö. 586'da Babilliler tarafından yıkıldıktan sonra sandıkla ilgili kayıtlar tarihten silindi. Onun saklanıp saklanmadığı, yok edilip edilmediği ya da başka bir yere götürülüp götürülmediği hakkında kesin bir bilgi yok. Ve bugün hala hem din hem de arkeoloji dünyasında en dayanıklı çözülememiş gizemlerden biri olarak kalıyor. Yahudi çölü, sessizliğin gücünü ve sarsılmaz bağlılığı anlatıyor. Engebeli vahşi doğanın kayalıklarına gizlenmiş. Mar Saba Manastırı, taştan oyulmuş masalsı bir kale gibi yükseliyor. 5. yüzyılda Keşiş Sabbas tarafından kurulan bu manastır, 15 yüzyılı aşkın süredir sıkı bir estetik ve inziva hayatını sürdürüyor. Kadınların manastıra girmesine izin verilmiyor. Sadece yakındaki bir tepe üzerinden manastıra bakabiliyorlar. Bugünün gürültülü dünyasında Mar Saba, sessiz bir rüya gibi hissettiriyor, tam bir huzur mekanı. Ruh, yalnızlık içinde ilahiyle bağ kurmayı arar. Çok uzak olmayan bir yerde, dünya üzerindeki en eski sürekli yerleşim yeri olan ve 10.000 yılı aşkın yerleşim geçmişiyle Jericho var. İncil'de, sürülerinin trompet sesleriyle yıkılması hikayesiyle geçer. Jericho, aynı zamanda antik tarımın ve şehir yaşamının beşiğidir. Doğal kaynak suları sayesinde şehir çölde bir vaha gibi gelişmiş ve binlerce yıl boyunca hayatı sürdürmüştür.
Şimdi dünyanın en alçak noktası olan, deniz seviyesinden 430 metre aşağıda bulunan Ölü Deniz'e hoş geldiniz. Adına rağmen Ölü Deniz aslında bir deniz değil, aşırı tuzlu bir göl. İsrail, Filistin ve Ürdün sınırları arasında yer alıyor. Tuz oranı normal deniz suyunun 10 katından fazla olduğu için burada hiçbir canlı yaşayamaz. Bu yüzden adına Ölü Deniz deniyor. Ama burası kesinlikle cansız değil. İçindeki zengin mineraller ilginç bir olay yaratıyor. İnsan vücudu suda kolayca yüzeyde kalıyor. Kleopatra zamanından beri buranın siyah çamuru ve mineral tuzları güzellik için, tedavi amaçlı ve eklem ağrılarına iyi geldiği için çok değerli sayılmış. Ölü Deniz sadece bir tatil yeri değil, dünyanın en eski doğal spası. Ama doğa sonsuz değil. 1960'lardan beri Ölü Deniz'in ana su kaynağı olan Ürdün Nehri, çevre ülkeler tarafından yoğun şekilde kullanılıyor. Bunun sonucunda su seviyesi yılda 1 metreden fazla düştü ve binlerce obruk oluştu, yolları, binaları ve sahil boyunca turist tesislerini yuttu. ...1947'de dünyayı değiştiren bir keşif yapıldı. Kil kapların içinde saklanmış antik parşömenler. Bunlar, 2000 yıldan daha eskiye dayanan 900'den fazla el yazması olan Ölü Deniz parşömenleri. İçlerinde yaratılış ve işaye gibi bilinen metinlerin yanı sıra daha önce hiç bilinmeyen kanunlar, ritüeller ve kıyametle ilgili yazılar da var. Sadece arkeolojik bir hazine değil, bu parşömenler aynı zamanda Hazreti İsa'nın yaşadığı 2. tapınak döneminin ruhani dünyasına nadir bir pencere açıyor. Mısa'da direnişin simgesi, uzak bir plato üzerinde, zirvede yer alıyor. Judean çölünün kenarında, Ölü Deniz'in uçsuz bucaksız manzarasına bakan Mesa'da sadece antik bir askeri kale değil, aynı zamanda Yahudi direnişinin güçlü bir simgesi ve özgürlük için sarsılmaz bir arzu. İlk olarak M.Ö. 1. yüzyılın sonlarında Kral Büyük Herod tarafından lüks bir çöl sığınağı olarak inşa edilen kale, ambarlar, yağmur suyu sistemleri ve sağlam bir savunma sistemiyle donatılmıştı. Bu da onu neredeyse ele geçirilmesi imkansız, kendi kendine yeten bir kale haline getiriyordu. Yahudi halkıyla ilgili olan olay 73 yılında orada gerçekleşti. Yahudilerin Roma'ya karşı isyanı sırasında Kudüs düştüğünde yaklaşık 1000 Yahudi isyancı son sığınakları olarak Mısa'daya çekildi. Roma orduları tarafından kuşatılmış ve kesin yenilgiyle karşı karşıya olduklarında akıl almaz bir karar verdiler. Köle olmaktansa toplu intihar. Tarihçi Flavius Josephus'a göre son yaptıkları şey özgürlüğün hayatın kendisinden bile daha değerli olduğunu ilan etmekti. Bugün Masada UNESCO Dünya Mirası olarak kabul ediliyor ve ziyaretçileri çekiyor. Bu toprakların sadece tarih kokmadığını, aynı zamanda inanç, hafıza ve insanlığın binlerce yıldır iç içe geçtiği bir yer olduğunu gösteriyor. Bu yolculuğu anlamlı bulduysanız videoyu beğenin, Estare Mezin'e abone olun ve bize yorum bırakın. Her yorum daha fazla olağanüstü hikaye paylaşmamız için motivasyon kaynağı oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki macerada görüşürüz.